Yaptığımız veya yapacağımız birçok işten veya projeden çevremizdeki insanlar yüzünden vazgeçeriz. Eğer ki yapacağımız şey bize imkansız gibi geliyorsa ve çevremiz tarafından böyle söyleniyorsa o zaman bize ümit ışığı olacak şey bu video. İmkansızı başaran kişi, sıfırdan başlayan Steve Jobs. Bazı şeyleri başarabilmek için şans lazım ya. Ailem zengin olsaydı ben de çok farklı yerlerde olurdum diyenler var ya, işte hiçbir yere gelemezler. Çünkü sadece bahanelerin arkasına saklanır o insanlar. Steve Jobs Suriyeli bir ailede dünyaya geldi. Amerikalı bir aileye evlatlık verildi. Üstelik onu evlatlık edinen aile zengin de değildi. Abi sonuçta Amerika'ya evlatlık verilmiş. Çevre şartları, ortam şartları vesaire yani. Gibi şeyler duyuyorum sanki. Gelin Steve Jobs'a bir bakalım. Önce çevre mevzusundan başlayalım isterseniz. Hani çevresi Amerika'da çok iyiydi ya. Ya çevreyi kendiniz belirlersiniz. Steve Jobs da kendine bir çevre belirledi. Mühendislerle arkadaşlık yapıyordu. Arkadaşlık dediysem çok büyük insanlardı, daha çocuktu bu. Onların yanına gidiyor, onlarla vakit geçiriyor, onları gözlemliyordu. Sizin de çevrenizde mutlaka bir mühendis vardır. Ya yapışın yakasına. Bir bakın bakalım nasıl yaşıyorlar, neler yapıyorlar, nasıl düşünüyorlar. Steve Jobs'a bu arkadaş çevresinin hiçbir faydası olmadı. Tek faydası ufkunu genişletmişti o insanlar. O zaman bizim çevremizde mühendis olmasına da gerek yok ki. İhtiyacımız olan şey ufkumuzu genişletmek demek ki. Bir de Steve Jobs'ın eğitim kısmına bakalım. En iyi kolejlerde, en iyi üniversitelerde de okumadı ki bu adam. Az önce de söylemiştim, ailesinin maddi durumu iyi değil çünkü. Hatta ailesinin onu üniversite okutabilecek kadar bir parası da yoktu ortada. Üniversiteye gittiğinde Steve Jobs bu durumu biliyordu zaten. Derslerden de sıkılmıştı. 6 ayın sonunda üniversiteyi de bıraktı. Ailesine yük olmak istemiyordu çünkü. Sokaklarda şişe toplayarak karnını doyuruyordu. Koca Steve Jobs'tan bahsediyorum. Birkaç küçük işte daha çalıştı. Küçük bir miktar para biriktirdi ve Hindistan'a gitti. Orada da Budizm eğitimi aldı. Kimse bunu ona zorlamamıştı. Kafasını kazıtmış bir şekilde ise Amerika'ya döndü. Şimdi küçük bir ara verip şundan bahsedeyim size. Sizin de çevrenizde şöyle insanlar yok mu? Ve belki de bunlardan biri de sizsiniz. Ya abi bu işte çok iyi para var ya. Bu işe girelim. Ya da İstanbul'dan alacaksın, İzmir'de satacaksın. Arada kar var abi. Ekmeği de biz yiyelim. Ya da böyle abi iş sezonluk. Yani bir sezonda parayı vururuz ya. Gel bu işe girelim. Diyenler olmadı mı? Veya siz bu muhabbetleri yapmadınız mı? Peki o muhabbetlerden hangi birini hayata geçirdiniz? Ya hayata geçirmeye geçtim hadi. Hangi biri için mücadele ettiniz ki? Bir plan yaptınız ki? Bir fizibilite yaptınız ki? Biz bir tarafımızı kaldırıp işe atılmadığımız sürece neyi başarabiliriz ki? Birileri yapar, biz sadece bakarız. Şu anda Apple'da da olduğu gibi. İşte Steve Jobs da bilgisayar yapmak istiyor. Yıl 1974. Para yok. Bu iş için bir eğitimi de yok. Bilgisi de yok. Google ve benzeri şeyler de yok o zaman. Ben burada size 20 dakika boyunca bu yokları anlatabilirim. Ortada ne var peki biliyor musunuz? Hırs ve inanç. Yapacağına inanıyor ve başarabilmek için ise mücadele veriyor. Mahalleden bir arkadaşı var. Onu da bu işe ikna etmeye çalışıyor. Beraber yapmak istiyor üstelik. Şöyle bir şey düşünelim. Ben içinizden bir kişiye değil, ya beraber gelin bilgisayar yapalım desem, dersiniz ki abi ben bu işten ne anlarım ya? Ben eğitimini almadım abi. Ben bunun okulunu okumadım. Abi para yok. Ya Microsoft ve Apple denen bir dev var. Ya başından vazgeçiriyorsunuz. Çünkü inancınız yok.
Ya hiçbir bilgiye, eğitime ihtiyacımız olmadan birkaç yıl içerisinde biz o bilgisayarı yapabiliriz. Çünkü elimizin altında Google denen bir şey var. Artık inançsızlıktan bence vazgeçmeliyiz. Steve Jobs o arkadaşıyla 1974 yılında o yoklar içerisinde, hani 20 dakika boyunca saymakla bitmeyecek olan yoklar var ya, o yoklar içerisinde Apple'ı kurdu. Üstelik evinin garajında. Bu işe girdiğinde ise Microsoft yine dünya deviydi. Yani devasa bir rakibi vardı zaten. Hala imkansız görüyor musunuz acaba? Steve Jobs'ın isteği kişisel bir bilgisayar yapmaktı. O günlerde bilgisayarlar kişisel değildi, iş amaçlı kullanılıyordu. İnsanlar bu duruma çok güldü, dalga geçti. Yatırımcı aradı, kimse yatırımcı olmak istemiyordu. Çünkü boş proje olarak görüyorlardı. Kredi çekmeye gidiyordu, adeta kapıdan kovuyorlardı. Bu şartlar altında Apple 1'i çıkardı Steve Jobs. Tutmadı. Arkasından ilk kişisel bilgisayar olan Apple 2'yi yaptı. Ya bu ona sadece ün kazandırdı. İnsanların dalga geçtiği adam olarak. Çünkü teknoloji devlerine ve diğer yönetici insanlara göre insanların kişisel bilgisayara ihtiyacı yoktu. Neden kullansınlar ki? Arkasından Apple 3'ü de çıkardı. Birazcık daha artık piyasaya girmişti Apple. Fakat karşısında yine Microsoft denen dev duruyordu. Yıl 1984'ü gösterdiğinde ise Macintosh adında bir bilgisayar yaptı. Biz yıllar sonra o bilgisayara iMac diyecektik. Yani piyasadaki en iyi bilgisayar, en yüksek performansı olan bilgisayar. O yoklar içerisinde şirket kuruldu ya hani, o kuruluşundan 10 yıl sonra başladı işte o Macintosh. Artık Apple büyük bir şirketti. Peki dertler bitti mi? Ya dert biter mi hiç? Ya adam kendi şirketinden yönetim kurulunun kararıyla kovuluyor. Yine mücadeleden vazgeçmiyor. Hemen kendine Next adında yazılım ve donanım geliştirme şirketini kuruyor. Ve yanında Pixar adında bir animasyon stüdyosu satın alıyor. Pixar'ı hatırlayabildiniz mi acaba? Oyuncak hikayesi, Kayıp Balık Nemo, Arabalar, Yukarı Bak. Bildiniz mi bu animasyon filmlerini? İşte o filmlerin çıktığı stüdyo. Ümitsiz olan insanlara tekrar vurgulamak istiyorum. Her şey garajda başlamıştı. Peki Steve Jobs'sız Apple'a ne mi oldu? 93 yılında 188 milyon dolar zarar açıkladı. Yani aslında battı. Kurtuluş ise Steve Jobs'tı. Ve yönetim kurulu Next şirketini satın almaya karar verdi. Bir şartları vardı. Steve Jobs tekrar CEO olacak. Beş parası şirketinden ayrılmıştı. Şimdi para kazanacaktı. Şart ise tekrar şirkete CEO olmak. Kabul etti Steve Jobs. Artık Next ve Apple birleşti. Buradan sonrası tamamen Apple reklamı. Şimdi durduk yere Apple'ın reklamını da yapmayalım değil mi? Bir sürü yeni tasarım yaptılar. Sürekli seri geliştirdiler. Ve bunu büyük lansmanlarla insanlara duyurdular. Burada artık ayrıntıya ihtiyacımız yok. Fakat burada bilmemiz gereken en önemli şey 2011 yılına geldiğimizde dünyanın en büyük şirketi Apple olmuştu. Artık bir hayalimizi gerçekleştirmek istediğimizde Steve Jobs'ı hatırlayın. Asla vazgeçmeyin. Olumsuzluklar ve yokluklar bizi vazgeçirmemeli. Bob Marley'in felsefesi sizin de felsefeniz olsun. Get up, stand up, don't give up the fight. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve asla hayallerinizden vazgeçmeyin.